Merhaba arkadaşlar, selamün aleyküm. Öncelikle geçen hafta olan Urfa'daki sel felaketinden dolayı Urfa'daki kardeşlerime geçmiş olsun diliyorum. Allah kolaylık versin. Evlerini, arabalarını çamurlar içinde kaldı. İzledim, canlı yayında da izledim. Arkadaşlar hiç isyan etmediler, hep dua içindeydiler. Bu kardeşlerime öncelikle geçmiş olsun diyorum. Canlı yayında izledim ve hiç isyan etmediler, emin olun. Böyle hep kelime-i şehadetle, kelime-i tevhidle, Allahu Ekber diyerek çok metin bir şekilde karşıladılar bu felaketi. İnşallah bu imtihanlarının da bedelini alırlar diyorum arkadaşlar. Rabbim inşallah cennette köşkler versin o insanlara da. Gerçekten de metin bir şekilde karşıladılar yani bu olayı. Mülk Allah'ındır arkadaşlar. Her şey ona aittir. Mülkün sahibi odur. Verir de alır da. Buna canımız da dahildir. Allah sevdiği kullarıyla dert verir. Bakalım tepkilerini merak eder, ne yapacaklar diye. Bilir zaten vereceğimiz tepkiyi de ne yapacak diye. Bize de onu göstermek ister. Aslında bizim ne yapacağımızı da Allah-u Teala bilir tabii ki. Hiçbir şeyin sahibi değiliz. Her şey ona aittir arkadaşlar. Ancak insan ait olabilir. Neymiş? İnsan ait olabilir. Hiçbir şeyin sahibi değiliz. Allah malikül mülktür. Biz ancak ait olabiliriz arkadaşlar. Ne diyor? İmkanları varsa Mülk suresini dinlesinler arkadaşlar. Zülcelali vel ikram ve malikül mülk zikrini çeksin bu kardeşlerim de. Bu olaydan önce arkadaşlar ben yine bir yakaza halindeydim. Ben bunu gördüm de anlatmak istemedim. Nedense anlatmak içimden gelmedi bu olayı. Anlam da veremedim. Bir evin önündeydim. Bu eski yapı toprak evler gibi miydi? Taş ev gibi miydi? Ben oranın olacağını düşünemedim. Sonradan anladım. Merdivenden sular akıyordu, çamurlu sular akıyordu. Sular aktıkça da merdiven genişliyordu böyle. Küçücük bir merdiven. Kırılmadan, dökülmeden genişliyordu böyle. Bana orayı göstermişlerdi. Ondan sonra tekrar yine bu şeyi görmüştüm. Bir 3 tane merdivenin önündeydim demiştim. Fayansları gösterdiler demiştim. Bundan sonra da onu göstermişlerdi bana. Bazılarını anlatıyorum, bazılarını anlatmıyorum. Sonradan taşlar yerine oturuyor arkadaşlar. Sanki böyle önüme bir yapboz gibi bir şey atıyorlar. Gördüğüm görüntüler. Bunları bir araya getirmemi istiyorlar ve birleştirmemi istiyor gibiler. Bunlar yaşandıktan sonra fark ediyorum. Her şey yerine oturuyor sanki böyle. Bu haftaki gördüğüm yakaza halindeki bir şey gördüm arkadaşlar. Böyle tam uykuya dalmadan içim geçti. Gri bir robot gördüm arkadaşlar. İncecik bir boru gibiydi. Gözleri vardı, ışıkları vardı. Bunun bir de ayakları vardı. 4 tane ayağı vardı. Bu robot salmışlardı bir yere. Bu casus robottu. Ona casus robot diyorlardı sanki. Bana öyle şey geldi yani, ilham gibi geldi. Casus robot olduğunu söylediler. Bu robotun hareketleri devrilerek yürüyordu. Tam böyle değildi ama bunu göstermişlerdi bana. Bu ne anlama geliyor ben de bilmiyorum. Gösterdiklerinin arasındaydı bu. Hani sıradan bir robot değildi bu. Bu casus robot olduğunu düşündüm. Sonra yine bir astral yaşadım arkadaşlar. 2 tane kız çocuğunun bir hayvanı kucaklarına almış götürdüklerini gördüm. Çok büyük bir, önce kediye benzettim, sonra maymuna benzettim. Kucaklarındaydı, ters tutmuşlar, yüzü bana dönüktü hayvanın. Böyle kollarından tutmuşlardı. 2 tane kız çocuğu, biri büyüktü, kucağında taşıyan ablası herhalde. O hayvanı bir yere götürüyorlardı, onu gösterdiler, onu izledim. Hiçbir şeyin de belki anlamsız gelebilir ama hiçbir şeyin de boş olarak gösterildiğini sanmıyorum. Çünkü bir öğreti gibi. Gördüğüm şeyler rüya gibi değil arkadaşlar. Uykuya dalmadan böyle hafif bir içiniz geçse bile, uyanıkken bile gördüğüm şeyler oluyor. Gözümün önüne geliyor yani. Kucaklarındaydı, hastaydı hayvan, onu götürüyorlardı eve. Ben karşıdan onları izledim. Sonra ertesi gün arkadaşlar ben akşam bir isteğim vardı. Allah'tan bir dileğim vardı. Bunu istedim. Dua ettim. Hacet namazı kıldım. İstihare namazı kıldım. O gün estağfurullah çektim. Tövbe duası okudum.
Evet. Tövbe duası okudum arkadaşlar. O gün çok dua ettim. Burada 2 rekat namaz kıldım. Hacet namazı, istihare namazı. Ve arkadaşlar uyumadan önce telefonda bir şeylere bakıyordum. Kur'an-ı Kerim okuyordum. Eşim de yanımdaydı. Dinliyordum yani Kur'an-ı Kerim dinliyordum. Birdenbire kendimi hafif böyle içim geçmişti. Uyumamıştım ama. İçim geçti, oturduğum yerde kendimi dışarıda buldum. Dışarıdayım, evin içine bakayım. Evimizin ışıkları sönüktü zaten. Kapısı açıktı evin ve ben evin dışında bahçedeydim arkadaşlar, yalın ayaktım. Bahçeden evin içerisine baktım. Toprağa basmıştım. Allah'ım ben burada ne yapıyorum dedim bir anda. Çünkü biraz önce odadaydım, bir an böyle içim geçmeyle kendimi dışarıda bulmuştum. Sonra evin dışından içeri baktım. Bu çok değişik bir şeydi yani böyle yaşadım. Sonra birden kendime geldim ve Kur'an-ı Kerim dinliyordum. Ondan sonra yaşadığım şey de çok ilginçti arkadaşlar. Sanki yanımda biri vardı ve Kur'an-ı Kerim okuyordu. O Kur'an dinlediğim sanki telefondan değil de yanımda biri vardı. Eşimin Kur'an-ı Kerim okuduğunu duydum arkadaşlar. O Kur'an'ı okuyan oydu. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra, onu dinledikten sonra ben o astrali yaşadım. Bir anda dışarı çıkıp evin içine baktım. Camlardan baktım. Sonra tekrar saniyelik bir şeyle tekrar geri evin içinde kendimi silkeleyip uyandırdım böyle. Çok değişikti. Bunu yaşadım ben. Sonra tekrar ne oldu diyeceksiniz. O hacet namazından sonra arkadaşlar, bunu gördükten sonra uykuya daldım ve rüya gördüm. Önce bunu görmüştüm, sonra rüya gördüm. Uykuya daldım. Rüyada bir kağıt buldum arkadaş. Bu mahkeme celbiydi. Yere düşmüş bir mahkeme kağıdıydı. Yatağımın yan tarafına kağıt yere düşmüştü. Beyaz bir kağıttı. Bembeyaz bir. Önce bir beyazlığı gözüme çarptı. Şu istihare ve hacet namazından sonra gördüm ben bunu. Dua ettikten sonra gördüm. Yerde bir kağıt vardı. Ben bu kağıdı aldım. Allah'tan bir dileğim vardı arkadaşlar. Ben bunu Allah'ım dedim, hakkımda hayırlıysa ver. Hayırsızsa sana havale ediyorum ya Rabbi, ama ben hayırlıya talibim dedim tabii ki. Bir isteğim var. Çok istiyorum ama Allah'ım ne yapsam olmuyor, çok kararsızım. Benim bu isteğime ya Rabbi sen bir el at ya Rabbi dedim. Hani düşün ki birçok şey istiyoruz ama ne kadar istersek bazı isteklerimiz olmuyor. Belki hakkımızda hayırlı olmadığı için Allahu Teala vermiyor ama biz bunu bilemiyoruz. Biz kuluz yani. İlerisini Allah bilir, gizliyi Allah bilir. Bize aşikar değildir arkadaşlar. Bunu istedim, yaptım. O kağıt, yatağımın yan tarafında o kağıdı buldum. Yine böyle rüyada buldum. Yazıyordu ki rüyada, hakkında vereceğimiz hükme razı mısın? O kadar güzel bir kelimeydi ki, cümleydi ki. Yani böyle ancak bu kelime Allah Teala'ya böyle asil bir şekilde yakışırdı. Çünkü okudukça okudum. Sadece tek bir cümle ama çok hoşuma gitti. Diyor ki hakkında vereceğimiz hükme razı mısın? Bana soru soruyordu. Ben de uyandım. Ertesi gün tekrar kıldım. Dedim ki ya Rabbi, her iyilik senden gelir, hayır ve şer senden gelir ya Rabbi. İnsanın başına ne gelirse kötülük kendi nefsinden, iyilik senden gelir biliyorum ya Rabbi. Dem iyilik Allah'tan gelir diyor. Senin hakkında hüsnü zanlarım var, suizanlarım yoktur Allah'ım. İyi olan her şeyin senden geldiğini düşünüyorum ve hakkımda vereceğin hükme razıyım ya Rabbi dedim. Bu duayı ettim. Çok güzeldi. Hemen cevap gelmesi beni çok duygulandırmıştı arkadaşlar. Bunu gördüm ve beni çok etkiledi. Çok etkilendim. Tek bir cümleydi ama çok şey ifade ediyordu. Tek bir cümlenin asaleti beni çok duygulandırdı. Çok hoşuma gitti. Sonra neler oldu diyeceksiniz arkadaşlar. Ben yine yaşadığım şeyde yakaza halindeydim. Uykuya dalmadan önceydi. Kendimi bir oda gibi bir yerde buldum ve tuğla duvarlar vardı arkadaşlar. Tuğla duvarlar, 2 taraflı tuğla duvar vardı. Bir adamı gösterdiler bana. Bu adam
sarışın bir adamdı arkadaşlar. Sarışın şişme mont giymiş. Sırtında siyah bir çantası vardı. Askılı arkadan takılan çantalardan vardı. Bu adam duvara girdi arkadaşlar. Bu adamın bir zaman yolcusu olduğunu söylediler bana. Çok şaşırdım. Önce dedim ki yani duvardan geçebilmesi, orada bir boyut kapısının falan olduğunu düşündüm. Bana bunu gösterdiler. Bakın çok ilginç şeyler gösteriyorlar. Yani normalde bunu düşünsen, uydursan uyduramazsın ya. Bunların uydurma olduğunu düşünmüyorum. Benim bu rüyalarım çok ilginçti zaten. Rüyalarınızın değişik olması Allah'ın sizden vazgeçmediğini gösteriyor arkadaşlar. Sizi ikaz ettiğini, sizi ihtar ettiğini. Kötü rüyalar görüyorsanız da hiç rüya görmemekten daha iyidir. Bunu sakın unutmayın. Allah sizden vazgeçmiyor ki sizi ihtar ediyor, ikaz ediyor. Bu çok güzel bir şeydir. Başınıza felaketler geliyorsa bu da yine Allahu Teala sizi imtihan ediyor demektir. Karşılığında bir mükafat var demektir. Başınıza gelen kötü şeylerin karşılığında da Allahu Teala'nın çok güzel bir şeyle sizi hoşnut edeceği anlamına gelir. Yeter ki sabredelim. Ne yapmamız lazım? Diyor ki zamana andolsun ki insan hüsrandadır. Yalnız birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır, istisnadır diyor. Bu Asr suresinde diyor arkadaşlar. Ne diyor? Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amelus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Yalnız birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır diyor. Başımıza gelen her şeye sabredeceğiz ki hayır ve şer Allah'tan gelir. Her şey Allah'tan gelir. Bizi imtihan eder. İyilik verir, bizi imtihan eder. Başımıza kötü şey gelir, bizi imtihan eder. Bazen hayırlı şeylerde şer olur. Şerli şeylerde hayır olur. Ama bunu biz bilemeyiz. Önemli olan nedir? Bizim Allah'a teslim olmamızdır. Tevekkül olmamızdır. Tevekkül ettin mi ne olur arkadaşlar? Dünyaya karşı bir kaygınız kalmaz ya. Panik atak yaşamazsınız. Tedirgin olmazsınız. Çünkü öyle bir şeye teslim olmuşsunuzdur ki o varlık ona teslim olduktan sonra hiçbir endişeniz kalmaz. Ona güvenince ya Rabbi ben sana güveniyorum Allah'ım dedikten sonra her işinizin olacağı garantidir. Olmasa da ahirete kalmıştır. Bunun içinde kırılmamak, gücenmemek, istemetmemek lazımdır. Karşımızdaki varlık Hazreti Allah'tır. Her şeye gücü yeter. Vermiyorsa bizi sevmediğinden vermiyordur anlamına gelmez. Onda da bir hikmet vardır. Belki sizin yalvarmanız hoşuna gidiyordur. Belki sizi seviyordur. Sürekli huzurunda olmanız hoşuna gidiyordur. Sizi dertlerle imtihan ediyordu. Allah sevdiği kuluna dert verir ki sürekli huzurumda olsun diye diyor. Yani bazısında hiç Allah Teala tekerine taş gelmiyor. Onlara hiçbir şey olmuyor. Belki Allah Teala huzuruna istemiyor olabilir. Başınız derde düştükçe Allah diye koşmanız, onun huzurunda namaz kılmanız, ona dua etmeniz hoşuna gidiyor olabilir. Yani Allah Teala kulların hepsini seviyor. Mahlukatın en şereflisi insandır diyerek onları onore ederek, sizi şerefli yarattım diyerek onore ediyor. Yani onun huzuruna gitmek de kibirlenmek hiç uygun değil arkadaşlar. İnsan kibirlenmez. Kibir şeytanda olur. Biz Allah'ın kullarıyız. Peygamberin ümmetiyiz. Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Hazreti İbrahim'in milletiyiz biz. Şucu bucu değiliz yani. Hazreti İbrahim'in milleti, Hazreti Muhammed ümmetiyiz arkadaşlar. Mahlukatın en şereflisine yakışacak şekilde teslim oldun mu hiçbir derdiniz, hiçbir kaygınız kalmayacak inşallah. Yani insan teslim olunca da zaten sanki önündeki engelleri Allah Teala kaldırıyor. Büyük sorunlarınız bile bir pire gibi geliyor. Allah çözer diyorsun, güveniyorsun. Onda da bir şey vardır diyorsun. Yani servet kaybediyorsun, para kaybediyorsun, kaza yapıyorsun. Malın gidiyor, canın gidiyor ama Allah'a güvendin mi? Vardır bunda da bir hikmet dedim mi acınız biraz hafifliyor.